Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Macit Emre ile birlikteyiz. Önce Macit Emre'yi tanıyalım. Daha sonra size iki tane muhteşem uygulamadan bahsedeceğiz. Macit buyur. Ben Macit Emre, sanat tarihçiyim, Mimar Sinan'ı bitirdim vesaire. Aslında İstanbulluyum, yıllar yılı artık sanat tarihinin peşine düştüğümüz için sağa sola gidip geliyorum. Yani dolayısıyla bir yerde turizmcilik öğrencilik yıllarından itibaren başladı. Şu anda aktif olarak turizmle ilgileniyorum. Hem acentacılık hem turist rehberliği gibi bir durum söz konusu. Macit uzun yıllardır öğrencilik döneminden beri turizmin içerisinde, hatta öğrencilik döneminden beri turlar düzenleyen bir arkadaşımız. Evet. Biraz bu fonksiyondan bahsedelim çünkü tanıtacağımız uygulamalar da onunla çok alakalı. İnsanlar bir yerlere gitmeye çalışıyorlar, ucuz bilet arıyorlar, ucuz ev arıyorlar ama hani işin pirini bulmuşken hemen bir video çekelim dedik. Neler yapıyoruz, nerelere gidiyoruz? Çok güzel bir soru abi. Yani nasıl başladı? Şimdi üniversitede okuyorsun, öğrencisin. Öğrencilik zamanı çok garip bir dönem. Yani yeterince paran yok ya da gezmek istiyorsun, bir yerlere gitmek istiyorsun. Gideceğin yerleri nasıl gideceğini bilmiyorsun, rota bilmiyorsun, yol bilmiyorsun vesaire. Sonra o dönem öyle bir şey gerçekleşti ki ya bir kulüp kuralım, hani bu kulüple devam edelim falan dedik. Böyle turizm ve girişimcilik kulübü kurmuştuk, hiç unutmuyorum. Çok da güzeldi. O zamanlar tabii üniversite iyi de fon veriyordu. Yani en azından benzinimizi karşılıyordu. Biz de binip bilmediğimiz yerlere 30-40 kişi gidip her yeri keşfediyorduk. Bu şekilde başladı. Sonra bir baktık, üniversiteden mezun olmuşuz vesaire. Mezun olduktan sonra bir öğretmenlik dönemim oldu. O öğretmenlik dönemimde de sürekli aktif olarak geziler düzenledim. Kendi öğrencilerime bilhassa. Akabinde müzelerde çalıştım vesaire. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancıları karşıladım yani. Müzeler deyip aslında geçmeyelim. Önemli müzeler. Evet, yani Dolmabahçe Sarayı'nda 3 yılım geçti. Sonra Topkapı Sarayı'nda 1 yılım geçti. Bu esnada dünyanın her tarafından insan tanıma, yani Papua Yeni Gine'den bile müşterilerim oldu, açık söyleyeyim. Misafirlerimiz oldu. Yani dolayısıyla böyle dünyalıların nasıl gezdiğini, ne anlamda nereye gittiklerini çok iyi öğrendim onlarla sohbet ede ede. Ve bizim insanımızın da, yani Türklerin de nereye ne şekilde gittiğini, meraklarını ve duygularını yaptığım zaten turizm faaliyetlerinden iyi bir şekilde kavrayabildiğimi düşünüyorum. Bir de sanat tarihçisi yönü var. Aslında hani burası en önemli kısmı. Sanat tarihi çok fazla toplumda ilgi görmeyen bir alan. Ama çok da önemli bir alan. Fakat buranın da belli bir kitlesi var. Sanat tarihiyle ilgilenen ciddi bir kişi var yani. Az da olsa sayıları. Bunlara rehberlik yapıyorsun sen. Evet. Sanat tarihine nasıl bakıyoruz? Bizim toplumumuzda bakış nasıl? İlgilenen kişilerin ilgi ve alaka düzeyi ve bilgi düzeyi nasıl? Yani güzel bir soru. Şöyle güzel bir soru. Şimdi Avrupa'da, Berlin'de Erasmus yaparken ya da Viyana'da yüksek lisans yaparken birine otobüste, metroda, bir kafede karşılaştığımda soruyorlardı işte ne okuyorsun, ne yapıyorsun burada? İşte Kunstgeschichte, işte yani sanat tarihi okuyorum dediğin zaman önüne iliklemeye falan çalışan insanlar oluyordu böyle. Çok havalı değil mi? Harika, nasıl bu bölümü okuyorsun falan. Mükemmel bir alan. Ben de yapmak isterdim. Bilhassa arkeoloji ve sanat tarihi ve hatta belki de felsefe okuyorsanız ya da mesleğiniz buysa Avrupa'da, Batı'da çok değer görüyorsunuz. O net bir şey yani. İnsanlar böyle kıskanıyor sizi. Çünkü orada herkes ekonomi, işletme, işte hukuk, mühendislik gibi böyle doğrudan sonucu odaklı bilimler okuyor. Ama sosyal bilimler ya da beşeri bilimlerde kalkıp da bir sanat tarihi ya da tarih dediğiniz zaman insanlar çok kıskanıyorlar sizi. Çünkü çok keyifli buluyorlar yaptığınız işi. Türkiye'de durum biraz öyle değil. Neden öyle değil? Tanımıyoruz. Yani ben biraz idealist davrandım. Çünkü önümde bir rol modelim vardı. Dayım bir profesördü. Eski çağ tarihçisi vesaire. Onun böyle yaptığı işleri göre göre kendimi o şekilde donattım ve sanat tarihine başladım. Tabii ne olacaksın mezun olunca falan dediler. Hatta ilk gün hiç unutmuyorum, bir arkadaşım demişti ki polis olmak için geldim. Önemli olan benim için fakülteyi bitirmek demişti. Ben de kendi içimde çok idealist bir duyguyla, yani ilk 5000'li ilk garantiliyorsunuz. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne gidebilmeniz de mümkün. Orada iktisadi idari bilimlerden bir bölüm okumanız da mümkün ama ben ısrarla sanat tarihi demişim. Biraz idealist bir şeydi.
Sonra bir baktım kendimi içinde buldum. Mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş bulmak tabii ki de çok zor bir sanat tarihçi olarak. Çünkü e, Türkiye toplumu gerçekten bilmiyor. Şeyde bazı eksikliklerimiz var. Özellikle beşeri bilimler alanına eğer geri dönecek olursak sanat tarihi ne işe yarar? Güzel olan nedir? Neden turistler güzel bölgelere tenezzül ederler? Neden müzeler vardır? Neden insanlar buralara gelir? Bunların sorusunu anlayabilmek için bence çocuklukta bazı şeylerin oturması gerekiyor. Umarım gelecekte bunlar da oturacaktır sanat tarihine dair. Bir gün bir arkadaşımla ben babaannemi ziyaret etmiştim. Babaanneme şöyle bir şey sordu. İşte sen ne iş yapıyorsun? Öğretmen, çok güzel falan. İşte benim arkadaşlarım ben siyasal bilgiler okuduk böyle. Babaannem şey dedi, olsun dedi. Hani olsun. Yani işte sosyoloji, felsefe, sanat tarihi. Ya bizde olsun bölümlerden. Çok fazla kıymeti bilinmeyen bölümlerdendir. Evet. Şimdi uygulamalarımıza geçiyoruz. Ucuz, uygun uçak bileti nasıl bulunur? Ve ucuza, uyguna ev nasıl bulunur? Macit yıllardır bu işin içerisinde. Yıllardır geziyor, gezdiriyor yurt içinde, yurt dışında. Ve yani bizim en büyük sorunumuz bilet paraları, otel ücretleri. Ama bazı uygulamalarda en ucuzunu, evet belki yine bir ülkeye gideceksinizdir, Amerika, pahalı yani hani ama en ucuzu nereden bulunur? Veya bir yerde kalacaksın. Otel olmak zorunda değil, alternatifleri var. Şimdi biz size iki tane uygulamadan bahsediyoruz. Skyscanner Evet. ve Airbnb uygulamasından bahsediyoruz. Evet. İkisini de belki duymuşsunuzdur. Duymayanlarınız dikkatle dinlesin. Duyan arkadaşlar da yeni arayüzde güzel değişiklikler olmuş pandemi döneminden sonra. Şimdi hanginden başlıyoruz? Ekran kaydını başlatalım. Evet, başlattım. Skyscanner'dan başlayacağız. Tamam, Skyscanner'dayız. Şimdi arkadaşlar şöyle... Ucuz uçak bileti bulma uygulaması değil mi? Aynen, ucuz uçak bileti bulma uygulaması. Şimdi çok ilginç bir uygulama. Ekran kaydını da başlattım. Daha önceden tabii hazırladığımız için Napoli Uluslararası Havalimanı'nı seçtim bizler için. Diyelim ki İtalya'ya gitmek istiyorsunuz. Belli tarih aralığında bir vaktiniz var. İtalya'daki uluslararası uçuşlara bakacaksınız. Diyelim ki gideceğiniz kentte Napoli olsun. Roma falan çok pahalıdır. Bugünlerde bilhassa daha pahalı. Floransa vesaire. Şu anda ekranımda tarıyor. Napoli'de ucuz uçak biletlerine nasıl ulaşacağımıza dair. En düşük fiyat kısmını tıkladığınız zaman size belli tarih aralıklarında belli günleri verecek. Mesela diyor ki işte bir aktarmalı 5 saat 50 dakikaya çıkacak olan bir aktarmadan söz ediyorum. Pegasus Airlines'la Wizz Air ortaklığında gidilebilecek bir turdan söz ediyor. Bir uçak biletinden söz ediyor. Bu şekilde siz bu biletleri satın alıyorsunuz. Hizmet sağlayıcısı seçin kısmına yani aşağıya tıkladığınız zaman mesela bu bilet kiwi.com'dan ve tickets.com.tr'den ulaşılabilirmiş. Yani iki tane opsiyon olarak size bunu sunuyor. Şimdi bunun güzelliği nedir? Şöyle anlatayım. Sizin için Skyscanner var olan bütün biletleme sitelerini tarıyor. Ve bu biletleme sitelerinin içerisinde öyle bir şey ki biliyorsunuz uçak bileti almak şey bir şeydir. Biraz borsaya benzer. Siz buraya geldiğiniz zaman mesela en hızlısını da seçebilirsiniz. Aktarmasız olanı da seçebilirsiniz. Ya da en iyi first class uçuşu da seçebilirsiniz. Borsaya benzer dememin sebebi de şu. Mesela buradan geldiniz, uçuşlara tekrardan tıkladınız. Ondan sonra tekrardan karşınıza ekran açıldı. Bakın, eğer siz Haziran'ın ikisinde uçarsanız uygun bir fiyat olan 1697 lira olan bir bileti alacaksınız. Eğer 7'sinde geri dönerseniz toplamında 3500 liralık bir bilet olacak. Karşınıza çıkacak. Onayla dediğim zaman gene karşımıza şu şekilde bir arama ekranı butonu gelecek ve orada en uygun uçuşlar en düşük fiyattan tekrardan karşınıza çıkmaya başlayacak. Siz bunu bu şekilde araştırabilirsiniz. Mesela dediğimiz tarihlerde 5047 lira gibi bir ucuz uçak bileti bulabiliyorsunuz. Çok uzun bir tarih. Mesela ben 5 ay sonra gitmek istiyorum. Tamam. Daha mı uyguna bulabilirim o şekilde? Yani bu ilginç bir sorudur. Kapatıyorum burada ekran kaydını. Nedir? Eğer öyle bir şey yapmak isterseniz şayet açıkçası bu tür konularda
5 ay çok uzun bir süre. Hani uçak bileti almak için 5 ya da 6 ay çok uzun bir süre. Ama bu Skyscanner uygulamasını kullanarak bir ay sonrasına ve 3 ay sonrasına, yani 3 ila 1 ay arasındaki o 2 aylık periyot var ya, o süreçte bir bilet tanımlayıp, görüp, ben bu süre zarfında gitmek istiyorum derseniz eğer, o bileti Skyscanner uygulamasından tıklayıp bunun bana en düşük halini bildir uygulamasıyla seçebiliyorsunuz. Ve bu sizin mailinize geliyor. Mesela gün ortası artık alacağınız bileti bile unutmuşsunuz. Tarih olarak aklınızdan çıkmış ama 2,5 ay sonrasına bir bilet size mail olarak Skyscanner en ucuz anında o bileti gönderiyor. Ondan dolayı gün ortasında eğer bir paranız hesabınızda bulmuyorsa hemen bingo deyip o bileti satın alabilme ihtimaliniz var. Yani bu bir borsa gibidir. En düşük anını size gönderdiği için Skyscanner aslında çok avantajlı bir uçak bilet tarama firması, açık söyleyeyim. Çok iyi. Aynen. Skyscanner efsanedir ondan dolayı her zaman. Bir de Airbnb'ye geçeceğiz. Airbnb ile ilgili hani endişeler olabilir. Yani acaba Airbnb'den ben diyelim ki buradan Yunanistan'a gideceğim. Evet. Ya da buradan İstanbul'a gideceğim. Önemli değil. Yurt içi ya da yurt dışı bir seyahate gideceğim. Skyscanner'dan biletimi aldım. Bir problem yok. Çünkü o zaten bizi bir siteye yönlendiriyor. Güvenli bir site. Evet. Aynen. Birçoğu o şekilde. Airbnb'ye nasıl güveneceğiz? Yani gittim Yunanistan'a buradan. Ama Airbnb'deki karşı taraf dedi ki ben yokum evde. Patlayabilir mi yani ev? Yani o olmaz çünkü Airbnb'de ev sahipleri zaten aslında böyle Airbnb bir emlak sitesi olarak da düşünebilirsiniz. Diyelim ki ben Emre Macit 2+1'lik bir evim var. Bunun bir odası benim için fazla. Birilerine hosting yapmak istiyorum. Birilerinin gelmesini sağlamak istiyorum. Airbnb ile başlangıçtan itibaren zaten bir sözleşme imzalıyorum. Bu sözleşmeye göre diyelim ki odamda bir ne olsun? Store perde olsun. Store perdem var. Bunu o sözleşmeye göre zaten ben emlak şeyinde hemen sigortalatmış bulunuyorum. Bir vazom var, vazomu sigortalatıyorum. Evimde televizyon var, misafirim geldi diyelim ki aldığım kişi televizyonu kırdı. Onu da sigortalatıyorum ve aynı zamanda misafir de o eve girerken zaten belli sözleşmeleri imza atıyor. Dolayısıyla parayı benim adıma Airbnb oradaki misafirden tahsis edebiliyor. Böyle anlaşma ve sözleşmeleri var Airbnb'nin. Ondan dolayı ona da güvenebiliriz. Hatta Airbnb'nin en sevdiğim kısmı comment, yani yorumlar kısmı. Orada kişiler gelen misafiri de yorumluyorlar. Yani diyelim ki sen gitmişsin, Veysel'e gitmişsin. O gün Veysel'le kalmışsın. Sonra Sırbistan'a çıkıp Miloš isminde bir vatandaşla kalmışsın. Miloš senin hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor. İki tarafta birbirine Aynen öyle. yorum yapıyor. Aynen öyle. Ondan dolayı bilgi daha temiz gidiyor. Ve bu başka bir transfer uygulaması olan BlaBlaCar'da da böyledir. Yapılan yorumlar sayesinde arabaya insan alırsınız. Airbnb'de de evinize alabiliyorsunuz. Ama Airbnb'yi şöyle anlatayım arkadaşlar. Yani Airbnb'ye siz sadece ev olarak bakmayın lütfen. Eğer bir fotoğrafçı arayacaksanız, mesela İstanbul'a geldiniz, dünyanın herhangi bir yerine de gidiyor olabilirsiniz. Orada bir fotoğrafçı arıyorsunuz ve en iyi seyahat fotoğrafını çekilmesini istiyorsunuz. Airbnb bunu da sağlıyor. Aslında size bir fotoğrafçı da gönderebiliyor ya da bir event de açabiliyor. O event'e de seni çağırabiliyor. Hatta Covid'den önce, yani pandemiden önce şey görmüştüm. İstanbul'da en iyi falcı, kim iyi fal bakar falan. Airbnb'den bu hizmeti de satın alabiliyorsun aynı zamanda. Çok başarılı. Tabii Covid'de bazı şeyler çok değişti ama uygulamaya geçersek eğer şöyle size göstereyim. Mesela gidilecek yer Belgrad olsun. İyi bir destinasyon. Gece hayatı inanılmaz kuvvetlidir arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Bayılırsınız. O bölgeye gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Keşfedin kısmına geldiğiniz zaman Belgrad gibi bir yerde bakın burada çeşitli fiyatlar göreceksiniz. 321 TL, yani siz eğer Türk bir ülkeden geliyorsanız sizin para biriminiz baz alınıyor. 221 lira da olabilir bu. 484 lira da olabilir, 464 lira da olabilir. Bakın ortadan Sava Nehri geçiyor. Burası en önemli yerlerinden bir tanesidir. Tuna ve Sava'nın birleştiği yerler. Bu Sava Nehri'nin etrafında
inanılmaz gece kulüpleri vardır mesela. Belgrad'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Gittiğinizde sabahtan akşama kadar bütün bir şehri göreceksiniz, kültürleneceksiniz. Akşam olduğunda da gece kulübüne. Zaten eğer gençseniz ve ucuz bir tatil yapmak istiyorsanız Belgrad ondan dolayı çok avantajlı bir destinasyon. Ondan dolayı TL ile de yakın olduğu için hemen bunu seçmiş bulundum. Derken reklam giriyormuşuz. Belgrad turunuz var mı? Bu kadar Belgrad turuna. Belgrad turum olacak. Eylül-Ekim'den itibaren olacak. Nasıl ulaşacaklar sana? Bana nasıl Açıklama kısmına ulaşacaklar? ne bırakalım? Instagram mı bırakalım? Instagram linkini bırakabilirim oraya. Instagram linkinden Ekim ayında bir Belgrad turu düzenleyeceğim. Herkesi buradan davet ediyorum. Tamam. Reklam için çok sağ olun, iyi bir hatırlatmaydı. Nedir? Şurada gördüğünüz gibi 301 liralık bir diyelim ki lokasyon var. Özel oda diye geçiyor, görüyorsunuz. 4.87 almış. Yani 5 üzerinden konumlanıyorsa eğer bu Çok bizim iyi. için çok iyi. Yeni Belgrad'da kiralık oda diye geçiyor. Bu nadir bulunan bir fırsat diyor Slavisa adlı bir ev sahibi tarafından. Kiralık konut içinde özel ev sahibi Slavisa diye geçmiş. Bakın özel çalışma alanı, ev sahibinin harikalığından söz ediyor ve bu mekanda neler bize sunuluyor? Mutfak, Wi-Fi, binada ücretsiz otopark ki bu önemli bir şeydir bu tür kentlerde, TV. Bakın burada bir şey var, üzeri çizilmiş olarak görüyorsunuz. Karbon monoksit alarmı ve duman dedektörü yok. Yani bu demek oluyor ki evde siz sigara da içebiliyorsunuz. Yani o anlama gelen bir şey. Eğer duman dedektörü olursa biliyorsunuz otel odalarında rın 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 öter ve siz orada o sigarayı içemeyebilirsiniz. Eğer Slavisa'ya ulaşmak isterseniz application içerisinde kendisine doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Sonucuma nedir? Uygunluk durumuna baktığınız zaman buradan hangi tarihlerde uygun olduğunu denetleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi lokasyona çok yakın bir yer ve uygun. Kimseyi yormayacak bir ekonomide şu anda bu. Zaten Sırbistan'a uçak biletleri de ucuz ve vizesiz bir ülke. Yani ondan dolayı eğer ucuz ve uygun bir tur yapmak isterseniz ve yurt dışını görmek isterseniz malum Ukrayna'da eskiden gidebiliyorduk. Şimdi savaş var. Ne yazık ki orada kötü bir durum söz konusu. Ama Sırbistan şükürler olsun ki o tür bir şey yok yani. Dolayısıyla değerlendirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tarih seçip Slavisa'ya bildirip kaydedip ödemesini Visa, Mastercard gibi kartlarla yapabilmeniz gayet mümkün. Airbnb hakkında söyleyeceklerim de bu kadar şimdilik. Diğer uygulamamızda Airbnb'de nasıl ev kiralanır? Malum ekonomi, yani herkes bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Öğrenci arkadaşların kendi evleri var, yazın kullanmıyorlar veya bazı kişilerin birer odası boş olabiliyor. Airbnb'den evinizi kiraya verebilirsiniz. Onu da diğer videomuzda anlatırız. Evet. Bitirmeden önce ben bir soru soracağım. Tabii. Bizim, yani Türklerin ve Avrupalıların seyahat kültürü arasında nasıl bir fark var? Sadece Avrupa üzerinde mi yoksa bütün dünya falan mı? Dünya, Nasıl yapalım? önce Avrupa, sonra dünya, Evet. karşılaştıralım. Şimdi şöyle ilginçtir tabii. Yani Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda çalıştığım için söyleyebileceğim bazı anekdotlar var. Mesela Japonlar inanılmaz gezmeyi seven bir millet. Ama tam da bir bilgi toplumu. Dünyada en kuvvetli pasaport Japonlara ait bu arada. En kuvvetli vize onların. Bütün ülkelere neredeyse girip çıkabiliyorlar çünkü bütün dünyayla dostane bir ortamları var. Amerikalıların bile dünyanın en kuvvetli ülkesi olmasına rağmen onlar kadar iyi bir pasaport sistemi yok. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Japonlar en çok gezmeyi seven, en çok kayıt yapan, kendi ülkelerini götüren millet ve en gerçekten saygılı millet olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'ye belli bir takım problemlerden dolayı bir turistin başına kötü bir olay geldi diye bıçak gibi kesilerek gelmediler ve gelmemeye devam ediyorlar şu ara. Bir münferit olaydan dolayı Kapadokya bölgesinde bir manyağın yaptığı bir şeyler oldu onlara karşı. Neyse Almanlar inanılmaz gezerler. Onlar sağa sola çok güzel giderler. Bir kelimeleri vardır. Kelime Fernweh. Fernweh sürekli gitme isteği anlamına gelir. Yani bu diğer dillerde olan bir kavram değil. Sürekli başka ülkelere seyahat etmek, başka coğrafyalara gitmek anlamında kullanır Almanlar bunu. Çok sağlam turizm firmaları vardır. TUI gibi bütün bir kış paralarını biriktirip yaz geldiğinde o 3 haftalık tatillerini kendi ülkelerinin dışarısında kullanırlar. Onun dışında Amerikalılar inanılmaz bir profil. Bütün dünyayı
fethetmeye çalışıyorlar. Bütün dünyayı görmeye çalışıyorlar ve gerçekten gittikleri yere de çok naif bir şekilde, yani çok saf bir şekilde gidiyorlar. Amerikalı turistleri ondan dolayı ben çok severim. Mesela Topkapı Sarayı'na geldiklerinde daha bizim Türkler nereye geldiğini bilmezken, yani Topkapı Sarayı'na gelip "Abi burası Topkapı Sarayı mı?" diyeni çok duydum. Ama bir Amerikalı geldiği zaman "Where is the treasury section?" yani hazineler ne tarafta deyip size nereye gideceğini de çok iyi bir şekilde sorar. Bu çok hoşuma giden bir şey. Almanlar da sorarlar ve Almanlar çok detay sorarlar. Yani seni sonuna kadar sömürürler. Araştırıp geliyorlar. Kesinlikle araştırır gelir. Elinde bir harita vardır eski usul. Onu açar ve kalemle işaretlemeni ister. Amerikalı öyle değildir. Amerika elindeki application'dan haritayı açar. Ama Alman daha mekaniktir böyle. Açarak devam eder falan.